1915'in şafağı. İtilaf devletleri dev donanmaları ile Çanakkale Boğazı'ndaydı. Hedef İstanbul'du. Amaç bir imparatorluğu savaş dışı bırakmaktı. 18 Mart'ta deniz alev aldı. Osmanlı topçusu ve Nusret'in mayınları kibirle gelen zırhlıları boğazın sularına gömdü. Ama bu sadece ilk perdeydi. Asıl hesap Gelibolu'da görülecekti. O sırada Sofya'da bir subay. Ama aklı cephedeydi. Mustafa Kemal ısrarla görev istedi. 2 Şubat 1915'te 19. Tümen Komutanı olarak Gelibolu'ya geldi. Bu sadece bir atama değildi. Tarihin en kritik sahnelerinden birine atılan bir adımdı. 25 Nisan sabahı Anzak kuvvetleri Arıburnu'na çıktı. Mustafa Kemal vakit kaybetmedi. İnisiyatif aldı. Birliklerini Conkbayırı'na sürdü. Ve o an tarihin yönünü değiştiren son söz söylendi. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Bu emir bir geri çekilmeyi durdurdu. Bir cepheyi kilitledi. Mayıs boyunca Arıburnu'nda toprak susmadı. Siperler metrelerce yakındı. Geceler süngüyle, gündüzler top ve tüfekle yazıldı. Mustafa Kemal cephedeydi. Karar veriyor, yönlendiriyor, risk alıyordu. Sayısal üstünlüğe rağmen düşman o kıyı hattını aşamadı. Ağustos 1915. Cephe yeniden kırılma noktasındaydı. Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirildi. 10 Ağustos sabahı Conkbayırı'nda başlatılan karşı taarruz düşmanın ilerleyişini durdurdu. Bir şarapnel parçası cebindeki saati parçaladı. Ama o gün cephede denge değişti. Artık adı öne çıkıyordu. Anafartaların komutanı. 9 Ocak 1916. İtilaf kuvvetleri Gelibolu'dan çekildi. Çanakkale sadece bir cephe değil, bir dönüm noktasıydı. Bu savaş Mustafa Kemal'in askeri tecrübesini bir üst seviyeye taşıdı. Ama bu sadece bir son değildi. Daha büyük bir yolun başlangıcıydı. Mustafa Kemal'in rotası şimdi kuzeye, Kafkasya'ya geçiyordu. Bir sonraki bölümde kar altında verilen mücadeleyi göreceğiz. Bu mücadeleyi kaçırmamak için kanalımıza abone ol ve bizi takip etmeye devam et.